Merhaba değerli dinleyenlerim. 14 Ağustos Cuma sıcak bir Kıbrıs gününden selamlar. Bugün size göz tansiyonu veya halk arasında kara su hastalığı olarak adlandırılan glukom göz içi basıncı yükselmesiyle oluşan göz siniri harabiyeti şeklinde tanımlanan bir hastalıktan bahsedeceğim. Sık gözlenen, erken tanınıp tedavi edilmediği durumlarda kalıcı görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Normal şartlarda gözümüzün içerisinde aküöz sıvı diye bilinen bir sıvı vardır. Ve bu göz sıvısı eş zamanlı olarak bazı yollarla trabeküler ağ dediğimiz anatomik bölgeden gözü terk eder. Göz tansiyonu hastalığında göz içi sıvısının dışı akım yolunda çıplak gözle görülmeyecek boyutta bir tıkanıklık oluşur ve bunun sonucunda artan göz içi basıncının artmasına neden olur. Artan göz içi basıncı da optik sinir olarak bilinen görme sinirinde bası yoluyla zarar vererek sinirin geriye dönüşümsüz harabiyetine neden olur. Özellikle 40 yaşın üzerinde sıklığı artan bu sinsi hastalığın en sık görülen tipi primer açık açılı glukom olup görme kaybı oluştuktan sonra geri dönüş olmadığından erken tanı çok önemlidir. Özellikle göz doktoru tarafından yapılan ve başka bir nedenle gözlük numarası değişimi gibi gidilen rutin göz muayenesi ile tamamen rastlantısal olarak tespit edilen anormal göz basıncı artışı göz tansiyonunun başlangıç belirtisi olabilir. Çoğu hastalarda bize görme kaybıyla sonradan başvuran pek çok hastalarımız da olmakta. Glukom hastalığı sadece göz içi basınç artışı olmayıp mutlaka bu artışa eşlik eden göz sinirlerinde harabiyet olması ve böylece görme alan kaybının olması gerekir. Sadece göz içi basıncının artışı tanı koydurmaz. Göz tansiyonu kimlerde sık görülür, kimler risk altındadır. Özellikle ileri yaş, ailede göz tansiyonu olan hastalığı, genetik yatkınlık olanlarda, sigara kullananlarda, şeker hastalığı, miyopi, özellikle uzağı net görememe, kırma kusuru olanlarda, uzun süre kortizon kullanan, tedavi alan kişilerde, göz yaralanmalarında, bunlarda bu unsurlar göz tansiyonunun görülme sıklığını artırdığı için risk altında bulunan kişilerin göz muayeneleri erken zamanda yaptırmaları ve takiplerinde mutlaka göz içi basınçlarını ölçtürmeleri gerekir. Göz tansiyonu tamamen iyileşir mi? Ne yazık ki glukom hastalığı tanısı konulduktan sonra oluşan hasarlar geri döndürülemez. Bunun nedeni vücudumuzda en gelişmiş doku olan sinir dokusunun kendi kendini yenileme kabiliyetinin olmamasıdır. Ancak tedavinin amacı mevcut hasarın üzerine ek hasar gelişiminin ve görme kaybının daha da artmasını engellemektir. Eğer glukom hastalığı tanısı aldıysanız hastalığınızın tedavisi ve doktorunuzun önereceği belirli aralıklar ile takibi hayatınızın geri kalan bölümlerinde de sürekli olarak devam edecektir. Bu nedenle göz doktorunuz size önerdiği izleme programına düzenli olarak uymanız ve önerilen tedaviyi dikkatle uygulamanız çok önem arz etmektedir. Glukom belirtilerine baktığımızda göz tansiyonu hastalığının ne yazık ki erken evrelerde bir belirti ve bulgusu yoktur.
Göz içi sıvısının gün içerisindeki salınım farklılığından kaynaklanan baş ağrısı, göz çevresinde ağrı bazı hastalar tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca gün içerisinde göz içi basıncının artışlarında hastalar bazen gelip geçici görme bulanıklığından şikayetçi olmakta, ışıkların etrafında halkalar gördüğünü bildirmektedirler. Gözde sertlik hissi sadece göze basıncı olan ağrı da bir kısım hastanın şikayeti olmaktadır. Ancak açı kapanması glukomu dediğimiz bir alt tür hipermetrop kırma kusuruna sahip bireylerde glukom ağırlıklı kırmızı göze neden olabilir. Bu belirtiye sahip hastalar vakit kaybetmeden göz doktoruna başvurmalıdırlar. Bir başka alt grup olan doğumsal glukomda ise gözlerde irilik, gözler arasındaki boyut farkı dikkatle anne babalar tarafından ifade edilen bir diğer belirtidir. Tedavi yöntemleri glukomda göz basıncını düşüren göz damlaları ile tedavi edilmektedir. Cerrahi seçenek veya lazer girişimi de göz içi basıncını düşürmek için başvurulan bir diğer seçenektir. Bazı hastalarda birden fazla cerrahi girişim de gerekebilir. Evet. Göz damlalarının ne sıklıkla kullanılması gerekir? Biraz da bu konudan bahsedersek. Sıklık doktorumuz tarafından önerildiği şekilde uygulanacaktır. Ancak burada önemli olan göz damlasının her gün kullanılması zorunluluğudur. Doktorunuz tarafından önerilen değişik etken maddelerdeki ilaç tedavisi kapsamına göz damlasını ya da damlalarını günde bir veya birkaç kez düzenli aralıklarla damlatmalısınız. Damlaların belirlenmiş saatlerde damlatılması tedavinin etkinliğini artıracak, daha etkili göz içi basınç düşüşü sağlayacaktır. Glukom tedavisinde hastanın izlenmesi gereken basit kurallar nelerdir? Bunlara değindiğimizde en önemli konu göz damlanızı doktorunuzun önerdiği saatte kullanmanızdır. Böylece göz damlanızın saatini daha kolay hatırlamış olup aynı zamanda daha etkin bir göz içi basınç düşüşü sağlamış olursunuz ki bu durum hastalığın kötüye gidişini engeller. Göz tansiyonunu düşürmek için kullanılan göz damlaları belirli sistemik yan etkileri beraberinde getirir. Bu kapsamda günlük yaşantınızı etkileyen ve solunumda sıkışma, kalp atışlarında düzensizlik gibi herhangi bir yan etki fark ederseniz vakit kaybetmeden göz doktorunuz ile görüşün. Doktorunuz bir başka alternatif için sizi yönlendirecektir. Doktorunuz tarafından belirlenen kontrol muayenelerine gitmeyi ihmal etmeyin. Hastalığınız ancak doktorunuzun düzenli kontrolüyle tedavi edilebilir. Göz doktorunuzu mutlaka ek bir sistemik hastalığınızın varlığı konusunda uyarın. Eğer kullandığınız ilaçlar varsa bu ilaçları göz damlanızı ile bir etkileşim olup olmadığını mutlaka öğrenin. Göz doktorunuzun dışında başka bir doktora, kalp doktoru, aile hekimi veya başka bir branş hekimi muayenesine gittiğinizde mutlaka hekiminize glukom hastası olduğunuzu bildiriniz.
glukomun kalıtsal geçiş olabileceğini göz önünde bulundurun ve bu kapsamda birinci derecede yakınlarınıza göz tansiyonu ölçümü de içeren kapsamlı bir göz muayenesi olmaları konusunda mutlaka uyarıda bulununuz. Unutulmaması gereken en önemli konu glukom hastalığının yol açabileceği görme alan kaybını erken tespit etmek amacıyla görme alanı muayenelerinizi mutlaka göz doktorunuz önerisiyle yaptırmayı ihmal etmeyin. Şu unutulmamalıdır ki göz tansiyonu hastalığı derece ilerleyen bir rahatsızlık olup bir ömür boyu tedavi gerektirmektedir. Beni dinlediğiniz için size teşekkür ederim. Hepinize hayırlı ve uğurlu günler dilerim.